Yaptığım işin gerçekten de sadece kendi varlığıyla devam etmesini istiyorum. Orada bir simanın, bir şahısın yüzünün görüldüğü zaman o işlerin okunmasının zorlanacağını düşünüyorum. Beni değil de bir başkasını da oraya koyabiliriz rahatça. O yüzden beni de koymamızın gereği yok. Kaybit. Kaybit adını kaybettiğimiz değerler üzerinden türettiğim bir sözcük aslında. Mahlasla baktığımızda o türküleri daha iyi dinleriz. Aşık Veysel deriz. Şatıroğlu başka biri. İnsanoğlunun yarattığı kentlerin nedenli doğal hayattan, hayatın kendisinden uzak olduğunu bir yerde imgeleyen vahşi hayvan figürleri. Bu çalışmaları sokaklara uyguluyorum ve bu sokaklarda kendi yaşamlarını yaşıyorlar, kendi süreçlerini sürdürüyorlar ve tamamlıyorlar. Bu süre zarfında ben hiçbirine müdahale etmiyorum. Kentin şartları üzerinden yıpranmaya başlıyorlar ve eskiyorlar ve belki bir zaman sonra yok oluyorlar. Bu figürler aslında birer kolaj ve birer animasyonun, hareketin parçası. Bu hareketler aslında bir tek hayvan figürünü gördüğümüzde belki o hayvanı temsil eden bir figürken ardından ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü uygulandıkları yerlerde peş peşe izlendiğinde bir animasyon ve bir yürüyüş başlıyor ve o figür canlılık kazanıyor. Çok küçük müdahalelerim var makas ya da herhangi bir kesiciyle. Tamamını ellerimle yapıyorum. Hakiki ve biricikler. Böyle bir şey yapayım diye bir kütülenmeyle olmuyor. Bayağı geldi. 20-25 civarında tür, aşağı yukarı da 250 civarında, 200-250 civarında da tekil hayvanlar. Lokasyon seçerken çok bayağı bir geziyorum, tozuyorum, etrafa bakıyorum. Tesadüfen çok güzel yerlere denk geliyor ama çoğu zaman birkaç kere kontrol edip baktıktan sonra orada ne kadar süre kalıp kalamayacağını ölçtükten sonra, çünkü kimi yer var ertesi gün söküleceği belli. İnternette harita üzerinden hepsinin yerini pinliyorum, fotoğraflıyorum. Kent yaşantısına uyum sağlamamış, sağlayamayacak hayvanlar bunlar. Yani ya da zaten biz insanlar onun yaşamasına izin vermeyeceğimiz varlıkları seçiyorum. Yani evcilleşmiş kedi örneğin bunlardan biri değil.
doğal hayattan, doğadan o kadar tecrit etmişiz ki kendimizi. Kurduğumuz dünya, binalarla, yapılarla oluşturduğumuz medeniyetimizin kendimiz dışında hiçbir varlıkla irtibatlanmasına izin vermiyoruz. Örneğin buna bitkiler de dahil. Doğal yaşantı, doğa ile ilgili bir iletişim kurma alanı bile yok insanın. Ufak bir figürle karşılaşan insanın dahi verdiği tepki çok ilginç orada. Yani çünkü yok. İmgesi var tabii, imgesi, ama gergedan yok. Bir hastanenin 4. katında doğup lastik terlikler giyen bir hemşirenin kucağında lastik bir küveze koyulup plastik tekerlekleri olan bir bebek arabasında yürüyüp gidip asfalt kaplı yollarda yürüyüp daha sonra lastik ayakkabılar giyip ömrünü gerçekten de tamamlayan kuşaklar mevcut artık. Yani hani uzağız, çok uzağız. Hayat, canlılık bu kadar az değil. Milyonlarca varoluş biçimi içerisinde insanoğlu sadece bir tanesi ve kendine kurduğu yapının içerisinde irtibatlandığı birkaç canlı dışında hiçbir şey yok. Yavaş yavaş parçalanıp dökülüyor. Kimisi pıt diye kopuyor ve o kendi bütünlüklerinde duruyorlar ve onların fiziksel olarak varlıkları aslında içgüdüsel olarak insanoğlunun verdiği bir feedback olarak var. Bu içgüdü belki de o en kadim zamanlardan kalıyor. İnsanoğlu yani daha konuşmayı, dili bulamadan evvel çiziyor duvara ve çizdiği şey işte bir boğa figürü oluyor, bir hayvanın figürü oluyor, bir anlatısı var ve bu o içgüdüsel olarak zaten ona tepki veriyor. Yani bir boğa, bir tilki. İlk başlarda yaptığım aslanın bir parçası, sonlara doğru yaptığım bir aslanda hala bulunuyor, devam ediyor. O da benim çok özen gösterdiğim ve çok beni heyecanlandıran, hoşuma giden bir durum. Çünkü aynı varoluş biçimi insanda da işte bir şekilde mevcut. Bu bilgi, bu tepki, o figüre olan tepki, kimi gıdaları olan, kimi renk gıdaları olan tepkiler gibi sezgisel durumlar. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Gerçekten inanılmaz tepkiler alıyorum. Bugüne kadar hiç fark etmediğim bir şey fark ettim diyor. Her o duvarda artık o pandanın olmadığını bilmeme rağmen o duvara bakıp o pandaya düşüyorum. Yavaşça yürüyorlar. Hiçbirinin bir acelesi yok, koşmuyor. Kentten geliyorlar ve geçiyorlar.